Dünya gündeminden tekrar merhaba. Bugün yine Ukrayna Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Ukrayna Savaşı ne zaman biter? Ukrayna karşı taarruzu başarılı olabilecek mi? Batı, Ukrayna'da savaşın bitmesini gerçekten istiyor mu? Ya Rusya savaşı uzatmalara mı götürmeye çalışıyor? Belki bu sorular bazılarınıza tuhaf gelebilir. Ancak birazdan anlatacaklarımla birlikte soruların daha anlaşılır hale geleceğini ümit ediyorum. Öncelikli olarak Ukrayna'nın karşı taarruzundan bahsedelim. Biliyorsunuz aylardır Ukrayna'nın Rusya'ya bir karşı taarruz yapması bekleniyordu. Batı dünyası başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yüklü miktarda mühimmat, silah, hatta en son uçak, tank gibi silahlar Ukrayna'ya vermişti. Ve bu verdiği yardımların sonucu olarak da Ukrayna'nın Rusya'ya ölümcül bir darbe indirmesini bekliyordu. Bunu sürekli olarak gazetelerde, televizyonlarda görüyor idik. O beklenen saldırı aslında ilkbaharda güya gelecekti ama gelmedi. Ne zaman geldi? İşte Haziran ayı içerisinde güya başladı. Güya diyorum çünkü Batı'nın beklediği kadar büyük bir saldırı başlamadı veya başladı o kadar hızla gidemedi. Peki Ukrayna saldırısı ne durumda? Ona yakından baktığımız zaman saldırının, taarruzun çok yavaş ilerlediğini görüyoruz. Yavaş, kanlı ve zorlu ilerlediğini görüyoruz. Şu anda çatışmalar cephenin güney kısımlarında ve doğuda yoğunlaşmış durumda. Cephe dediğimiz kısım işte Kırım, Karadeniz kıyılarından aldığınız zaman kuzeye doğru yaklaşık 700 kilometre, 800 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Bu hattın doğusunda Rusya ve müttefiki olan yerel güçler ciddi bir yığınak yaptılar. Çünkü böyle bir saldırıyı bekliyorlardı. Siperler kazıldı. Özellikle Kırım'a dönük saldırı olabileceği düşüncesiyle güneyde çok ciddi siperler kazanıldı. Bizleri de çok şaşırttı gördüğümüz fotoğraflar, tablo. Çünkü fotoğraflara baktığınız zaman o fotoğrafların Birinci Dünya Savaşı'ndan veya İkinci Dünya Savaşı'ndan olduğunu düşünebilirsiniz. Yani Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklendiği işte bir dönemde güya uzay çağında, güya teknoloji çağında, bilgi çağında baktığımız zaman savaşların hala işte kazma kürekle, kepçeyle siper kazılması, siperlerin odunlarla kuvvetlendirilmesi şeklinde cereyan ediyor olması herkesi biraz şaşırttı. Çünkü bugünlerin çok geride kaldığını düşünüyordu insanlar. Rusya gibi bazı ülkelerin yapmış oldukları propaganda nedeniyle de günümüzde savaşların yani üçüncü nesil ordular diyebileceğimiz ordular arasındaki savaşların çok daha farklı yaşanacağı düşüncesi vardı. Ama baktığımız zaman yok öyle değil. Yani bildiğiniz siper kazılıyor. Efendim birbirlerine karşı azıcık gelişmiş topçularla atışlar yapılıyor. Eski savaşların bir tür devamı gibi bir manzarayla karşılaşıyoruz. İşte mayınlar döşeniyor vesaire. E, Rusya ve yerel müttefikleri aylardır hazırlanıyorlardı. Ocak ayından bu yana hazırlanıyorlardı. Hep söylerim, savunma saldırıya göre çok daha kolaydır. Bu zaten savaş çalışmalarının, savaş stratejilerinin temel ilkelerinden bir tanesidir. Eğer yerleşik bir gücü olduğu yerden çıkarmak istiyorsanız, onu işgal etmek, topyekun işgal etmek istiyorsanız genellikle 1'e 3 bir güce sahip olmanız gerekir. Yani düşmanınız 100 kişi ise sizin en az 300 kişi olmanız gerekir. Düşmanınız 1000 kişi ise sizin en az 3000 kişi olmanız gerekir. Rusya bu hatayı başta yaptı. Yani Ukrayna'yı topyekun işgal etmeye kalktı. Ancak oraya yığmış olduğu asker sayısı Ukrayna ordusunun 3 misli olmaktan çok çok uzaktı. Şu anda da Ukrayna Rusya'yı yerinden söküp atmak istiyor. 700-800 kilometrelik bir hatın gerisine iteklemek istiyor. Fakat elindeki güç Rus ordusunun 3 misli bir güç değil. Tam aksine Rusya çok daha büyük bir ülke. Nüfus açısından söylüyorum özellikle. 140 milyon civarında bir nüfusu var Rusya'nın. Buna karşın Ukrayna pek çok insanı göç etmiş, zor durumda. Yani bu nüfusun 1/3'ünden bile daha az
bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir şey var, ne diyelim, karşı tarafı ele geçirmek için gerekli şartlardan birinden mahrum olduğunu görüyoruz Ukrayna'nın. Bu açığı nasıl kapatabilirdi? Teknolojiyle kapatabilirdi. Yani geçmiş savaşlarda 1'e 3 adam ihtiyacını siz teknolojiyle kapatabilirsiniz. Ne bileyim F-16 uçaklarla, F-35 uçaklarla, çok gelişmiş füzelerle bunu kapatabilirsiniz. Gelişmiş obüslerle yani topçu sistemleriyle veyahut da Shadows'lar gibi uzun menzilli füzelerle kapatabilirsiniz. Ukrayna'ya bunlar gelmiyor mu? Geliyor. Yani mesela tankları gördük biz. Alman ve İngiliz tanklarını, Amerikan tanklarını sahada gördük. Ama çok az gördük. Yani Ukraynalılar da bundan şikayetçi. Yani az geliyor, geç geliyor. Yani İngilizce'de bir deyim vardır. Too little, too late şeklinde. Yani çok az ve çok geç. Gerçekten Batı dünyası bu deyimi Ukrayna'ya yaşatıyor. Dibine kadar yaşatıyor. Az gönderiyor, geç gönderiyor. Yani uçaklar mesela F-16'lar hala teslim edilebilmiş değil. Uçakların teslimindeki en büyük sorun ise pilot yetiştirmedeki gecikme. Yani uçaklar tek başına uçamaz. Bunları Ukraynalı pilotların uçurması lazım. Batı dünyası pilot desteği vermiyor. O pilotların yetiştirilmesi zaman alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şikayetçiydi geçenlerde. Bazı müttefik ülkeler, dost ülkeler bizlere pilot yetiştirme sözü verdiler ama hala bu sözlerini yerine getirmediler. Hala başlanmadı bazı ülkelerde pilot yetiştirilmeye deniyor. Batı dünyasının tabii acelesi yok. Özellikle bazı ülkeler için bunu söylüyorum. Onların acelesi yok çünkü savaş uzak bir cephede cereyan ediyor. Ve ölen insanlar da Ukraynalı askerler, kendi askerleri değil. Bu nedenle onların üzerinde yoğun bir baskı söz konusu değil. Özellikle de savaş belli bir istikrar içerisinde gidiyorsa, yani bugünkü koşullar içerisinde Rus ordusu ile Ukrayna ordusu önümüzdeki 50 yıl bu şekilde savaşsa belki de Batı Avrupa için, hatta Orta Avrupa için ideal bir çözüm olabilir. Yani onların derdi Rusya'nın tamamen yenilmesi, yok olması, haritadan silinmesi değil. Rusya'nın bir yerde durdurulması, bir batağa saplanıp orada kalması, oyalanması, bir nevi yeni bir Afganistan gibi. Biliyorsunuz 1979'da Afganistan'ı Rus ordusu işgal etmişti ve Amerika Birleşik Devletleri orada mücahidin grupları destekledi, İslami grupları destekledi ve Afganistan'da Rusya hem insan kaybetti, hem asker kaybetti, hem moral açıdan çöktü, dünya gözünde imajı dağıldı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasında, yok olmasında Afganistan'daki o batağa saplanmışlığın çok büyük bir rolü oldu. Şimdi aynısı Ukrayna'da neden olmasın? Yani benim kanaatim şudur ki Batı'da pek çok insan Ukrayna Savaşı'nın 10 yıl sürmesinde bir sakınca görmüyor. Yani Batı Avrupa'da olsun, Orta Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun pek çok insan Ukrayna Savaşı'nın 10 yıl, 15 yıl sürmesinde bir sakınca görmüyor. Yeter ki savaş dağılmasın, etrafa yayılmasın. Örneğin savaşa Belarus girerse, Beyaz Rusya girerse, Ukrayna'nın komşusu aynı zamanda, işte savaşın rengi biraz değişmeye başlar. Veyahut da birkaç top güllesi, füze Polonya'ya veya başka bir devlete düşer ise, savaş yayılmaya başlar işte o zaman işin rengi değişmeye başlar. Batı dünyası savaşı Ukrayna ile Rusya arasında tutmaya çalışıyor. Bu çok adil bir yaklaşım değil. Özellikle Ukraynalıysanız gerçekten çok eşitliksiz, Ukrayna'yı hiçe sayan, yok sayan bir yaklaşım. Ama Ukraynalıların da başka bir çaresi yok açıkçası. Yani bir savaşa girdiler. Bu savaş önlenebilir miydi? İşin açıkçası bunu tarih kitapları ileride yazacak. Yani Zelenski bugün hani başarılı bir lidermiş gibi görünüyor. Savaş ortamında kendi milletini, halkını bir arada tutan bir lidermiş gibi görünüyor ama acaba bu savaş engellenebilir miydi, engellenemez miydi? Bir şekilde savaş başladı.
Savaş başladıktan sonra şunu anladık. Ukrayna'nın ordusu Rus ordusuyla mücadele edebilecek donanıma sahip değil. Silahlara sahip değil. Hiçbir şeye sahip değil. Yani Batı'nın mühimmat ve diğer destekleri gelmeseydi Ukrayna ordusunun çok kısa bir süre içerisinde gerileyeceği ve Ukrayna'nın işgalinin kaçınılmaz olacağı açıktı. Yani bu Ruslara çok fazla askere mal olabilirdi ama Rus ordusu çok rahat bir şekilde Ukrayna'yı aylara yayılmış bir periyotta, belki bir yıl içerisinde, 6 ay, bir yıl içerisinde rahatlıkla işgal edebilirdi. Ukrayna diye bir devlet bugün haritada olmayabilirdi. Batı'nın desteğiyle bu direnç sağlanmış oldu. Son bir küsür yıl içerisinde Batı dünyasından çok sayıda silah ve mühimmatın geldiğini söylemiştik. Ama bugün hala Ukrayna ordusunun baş komutanı diyelim, başındaki kişi şundan şikayet ediyor. Batı'dan diyor mühimmat gelmiyor, az geliyor, geliyor ama geç geliyor. Sonra işte topçu sistemleri, tanklar, bunlar çok geç geliyor. Bunların gelmesi, yerleştirilmesi, karşı sahaya sürülmesi böyle günler içerisinde olmuyor. Zaman alıyor. Karşı tarafta bir yavaşlık görüyoruz. Bizim taarruz gücümüzü bu çok kırıyor diyorlar. Görünüşe göre de son derece haklılar. Sahaya baktığımız zaman Ukrayna ordusu ilerliyor mu? Evet, ilerliyor. Özellikle cephenin güneyinde bakıldığında bir ilerleme söz konusu. Ama bu ilerleme nasıl? 3 tane köy alıyorlar, bir tane kasaba alıyorlar. Bu şekilde gidiyor. İşte en son Savunma Bakan Yardımcısının açıklaması vardı. Diyor ki Donetsk bölgesinde 9 kilometre karelik bir alanı kurtardık. 9 kilometre karelik bir alan. Küçümsenmeyecek kadar bir alan ama abartılacak kadar da bir büyüklük değil. İşin kötü tarafı şu, yani bir yere alıyorsunuz ama daha sonra da Ruslar geliyor, onlar da bir başka yere alıyor. Yani öyle oluyor ki bir gün içerisinde 500 metre ilerleyemiyor Ukrayna ordusu. Bazen 2 kilometre, 3 kilometre ilerlediği de oluyor. Ama savaş alanında 2 kilometrelik bir mesafe, 3 kilometrelik bir mesafe çok büyük bir mesafe değil. Yani Ukrayna'nın işgal edilmiş topraklarını düşündüğümüzde değil. Bu şunu gösterir bize. Eğer Ukrayna ordusu 1-2 kilometre ilerleyebiliyor ise bir de tabii ki karşı tarafın hamlesiyle geri kaybettikleri yerler de var. Bu şu anlama geliyor. Ya, ilerleyemiyorsunuz demektir. Savaş yıllarca sürecek demektir. Yani böyle bir hızla, böyle bir dengeyle Ukrayna Savaşı önümüzdeki yılda sürer. Bundan 5 yıl sonra da devam eder. Hatta belki 10 yılda bu savaş sürer. Günün sonunda Ukrayna'dan geriye taş, toprak, yıkılmış binalar, yitirilmiş canlar kalır. Belki Ukrayna bayrağı ve sınır olarak vatanı korunmuş olur. Aynı zamanda da tabii ki Avrupa'nın güvenliği bu şekilde temin edilmiş olur. Ama Ukrayna'nın şu şartlar altında Rusya'yı yenebilmesi mümkün değil. Yani oyun değiştirici bir şey gelmese mümkün değil. Rus ordusu bu direnci çok rahatlıkla gösterir. Tabii ki Rusya tarafında başka bir gelişme olmazsa, işte Wagner olayını hatırlayacaksınız. Paralı askerlerden oluşan Wagner Moskova'ya karşı bir yürüyüş düzenlemişti ve birkaç yüz kilometre kalaya kadar da ilerlemişti. Yani Rusya'da bir isyan olursa, bir darbe olursa, ne bileyim bir iç çatışma olur ise o zaman ancak Rusya ordusunu geri çeker ise o zaman savaşta bir durma görebiliriz veya Ukrayna'nın bir şekilde eski topraklarının bir kısmını alma ihtimalinden bahsedebiliriz. Ama şu anki halle, yani savaş dengesi, silahlar, askerler sahaya baktığımızda bu savaş yıllarca sürer. Şimdi bunları söylüyorum ama Rusya konusunda, Ukrayna konusunda konuşurken gerçekten şaşırdığım bir durumdan da bahsetmek isterim. Yorumlara bakıyorum. Ya bazıları Ruslardan daha çok Rusyacı yorum yapıyor. Bazıları da yani Ukraynalılardan daha çok Ukraynacı yorumlar yapıyor. Ben burada nesnel kriterlerle, nesnel verilerle
durumu analiz etmeye çalışıyorum. Savaşı Rusya'nın kazanması veya Ukrayna'nın kazanması. İşin açıkçası birinci derecede benim problemim değil. Ülkemi, insanlarımı etkilemediği sürece, doğrudan etkilemediği sürece bu konuda bir taraf gibi yaklaşmam söz konusu olamaz. Yani biz bir analizci olarak, uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik analizcisi olarak meseleyi masaya yatırırız ve olanı biteni analiz ederiz. Çıkan sonuçları da duygusal bir boyut katmadan sizlerle paylaşırız. Elbette insanız. Yani bunların içerisinde mutlaka hani nesnellikten uzaklaşılan anlar olur. Ama dediğim gibi konunun çok duygusallaştığını görüyorum. Kişilerin taraf haline geldiklerini görüyorum. Bunun da doğru analizi engellediği kanaatindeyim. En son Ukrayna üzerine yapmış olduğumuz bir videoda Rusya'nın kolay lokma olmadığını söylemiştim. Rus ordusunun her şeye rağmen, yani yozlaşmaya, rüşvet, eğitim eksikliği, çok sayıda askerini kaybetmiş olmak, bütün olumsuzlukları sıralasanız bile Rusya sizin kolayca yenebileceğiniz bir ordu değil, bir devlet değil. Şunu kabul etmek gerekir. Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanma ihtimali şu şartlar altında mevcut değil. Yani mevcut şartlar altında savaşı Rusya kazanamaz. Ama aynı zamanda mevcut şartlar devam ederse savaşı Ukrayna da kazanamaz. Bu ne demektir? Savaşın uzaması demektir. Putin Wagner olayından evvel savaşın uzamasında bir sıkıntı görmüyor idi. Zaten baktığımızda Ocak ayından bu yana özellikle Rus kuvvetlerinin Kiev'e doğru saldırma, Ukrayna'nın geri kalanını da işgal etmek gibi bir konuşlandırma içerisinde olmadığını görüyoruz. Yani Rus ordusunun dağılımına baktığımız zaman Rusya bir savunma pozisyonuna geçmiş durumda. Elindeki toprakları korumak istiyor. Kırım'ı, işte Donetsk ve diğer işgal altındaki bölgeleri korumak istiyor. Belki zaman içerisinde bu çizgiyi batıya doğru taşır. Ama şu anda böyle bir gücü kendisinde açıkçası göremiyor. Bunu yaparken bazı planları, hesapları var. Ne bileyim, İran'dan işte aldığı şahit insan hakları, özür dilerim, insansız hava araçları gibi silahları daha fazla temin etmek istiyor. İşte bir fabrikada kuruyorlar Rusya'nın içerisinde, İran insansız hava araçlarının daha fazla üretimini sağlayacak bir fabrikayı Rusya'nın içerisinde, savaş bölgesine yakın bir yerde kuruyorlar. Sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nden, Çin'den ve başka ülkelerden silah temin etmeye çalışıyorlar. En azından bazı parçaları temin etmeye çalışıyorlar. Yani bu ambargolar, müeyyideler nedeniyle Rus havacılık sistemi ciddi bir kriz içerisinde. Parçaların gelmemesi nedeniyle. Sadece havacılık değil, yani başka alanlarda da bunlar geçerli. Çin mesela bu açığı kapatabilir mi? Veya kaçak yollardan İran üzerinden veya Rusya'ya komşu diğer ülkeler üzerinden bazı parçalar temin edilebilir mi? Yani Rusya'nın bir mühimmat sorunu var. Silahlarını yenileme sorunu var. Bu açığını kapatabilirse tabii ki savaşta bazı avantajlar yakalama ihtimali var. Ama Putin'in asıl oynadığı koz şu: eğer savaş uzarsa Batı dünyasının Ukrayna'ya gönderdiği silah ve mühimmatlarda bir azalma olmasını ümit ediyor. Yani Batı dünyası, biz Ukraynalılar için neden bu kadar fedakarlık yapıyoruz? Yapmayalım. Bırakalım kendi hallerine. Veyahut da silah gönderiyoruz ama ya sonuçta alamıyoruz. Bu silahları, bu kadar da fazla silah ve para göndermeye lüzum yok deme noktasına getirmek istiyor. Bundan da önemlisi, Batı dünyasında siyasi bir çatlak oluşmasını istiyor. Ve bu hususta da en çok güvendiği ülke Fransa. Yani Fransa Devlet Başkanı Macron, biliyorsunuz, Çin'i ziyaret ettikten sonra şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz, demişti, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kuklası değiliz, onun şeyi değil, vassalı değiliz. O ne derse onu yapmak zorunda değiliz. Biz alternatif üretmek zorundayız. Yani Fransa'nın bundan sonra da buna benzer bir çıkış yapmasını Putin umuyor. Ve son olarak Putin'in umduğu bir diğer gelişme ise Amerika ile Çin arasındaki gerilimin bir çatışma noktasına veyahut da daha yüksek bir gerilim seviyesine ulaşması. Zaten şu günlerde Washington DC'de en çok konuşulan konuların başında
şu geliyor. Biz neden Ukrayna'da, Avrupa'da bu kadar çok zaman harcıyoruz, enerji harcıyoruz? Asıl tehlike Avrupa'da değil. Biz Rusya'yla her halükarda işte ne yaparız? Kapışırız, onu yeneriz, hallederiz. Ama asıl tehlike Çin. Biz enerjimizi Avrupa'da harcamayalım. Ukrayna ile bu kadar oyalanmayalım. İşte Orta Doğu'da bu kadar çok enerji sarf etmeyelim. Bütün gücümüzü, emeğimizi, sermayemizi Çin'e karşı kullanalım. Böyle bir yaklaşım söz konusu. Özellikle cumhuriyetçilerde bu yaklaşım var. Putin'in de isteği 2024 yılına kadar savaşı uzatabilmek. Yani Amerikan başkanlık seçimine kadar en azından bu savaşı uzatabilmek. İşte bu süre içerisinde belki Rusya ile Çin ile Amerika arasında ilişkiler bozulacak. Amerika'nın dikkati Ukrayna'dan dağılacak. Veyahut da iş başına Trump gelecek belki. Trump gelmese bile ona benzer izler üzerinde politikalarında taşıyan bir başka cumhuriyetçi gelecek ve o cumhuriyetçi de Rusya'yı esas tehlike olarak görmeyecek. Ukrayna'daki dikkatini ve yoğunlaşmasını başka yerlere kaydıracak. Putin'in hesaplaması bu. Çünkü şu hal ve şart içerisinde Putin de biliyor ki Ukrayna'da kesin bir zafer kazanmak diye bir şey söz konusu değildir. Elindeki kazanımları korumak esastır. İşte oyunu değiştirici eğer bir takım gelişmeler olmazsa biraz önce anlattığımız şekilde olayların gelişmesini bekliyoruz. Peki oyunu ne değiştirebilir? F-16'lar değiştirebilir mi? Evet, değiştirebilir. Yani bir miktar değiştirebilir. F-16'lar özellikle üzerine takılacak olan bazı gelişmiş aygıtlarla Ukrayna ordusuna işte hava üstünlüğü sağlamada bazı şeyler sağlayabilir. Ama şu an itibariyle Ukrayna ordusunun hava üstünlüğü söz konusu değil. Rus tarafının da bir hava üstünlüğünden bahsetmek kolay değil. Zaten savaşı berabere duruma getiren de bu. Ukrayna'ya hava üstünlüğü sağlayacak Patriot benzeri sistemlerin sayısının artması lazım. Yani Rus saldırılarına karşı Ukrayna'yı koruyacak bir hava kalkanının, eksiksiz bir hava kalkanının kurulması lazım. Ama Ukrayna çok büyük bir ülke. Burada böylesine eksiksiz bir sistemi kurmak bir zorluk içeriyor. Bir fiyatı var bunun. Ama bunu sürekli olarak çalıştırmak çok zor. Yani Rusya tarafından öyle füzeler geliyor ki yani 3 kuruşluk füze, seyir füzeleri. Öyle insansız hava araçları geliyor ki özellikle İran yapımı insansız hava araçları gerçekten tabiri caizse 3 kuruşluk. Yani çok ucuz füzeler, yapımı çok kolay. Ama bunlar hava sahasına girdiği zaman siz uçak kaldırmak zorunda kalıyorsunuz veyahut da hava savunma sisteminizi çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun anlamı şu, çok para harcıyorsunuz. Ya para harcansın yani savunma için harcanır ama bu süreklilik arz ediyor. Sürekli çok büyük para harcıyorsunuz. Buna Ukrayna zaten kendi parası bunları karşılamaya yetecek kadar parası söz konusu değil. Yok. Batı dünyası bunu ne kadar götürebilir? Zaten şu anda hava savunma sisteminin tamamlanamamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. O inanılmaz yüksek maliyetleri Batı dünyası ne yapamıyor? Karşılayamıyor. F-16'lar ciddi katkı sağlayacaktır ama bunların da işte 3-5 tane olması yeterli değil. Belli bir sayıda olması gerekir. Çok seri ve etkili bir şekilde kullanılması gerekir. Sadece F-16 ile de olmaz. Uzun menzilli füzelere ihtiyaç var. Burada Ukrayna'yı çıkış noktasına getirecek olan, oyunu gerçekten değiştirecek olan nedir derseniz, bana sorarsanız uzun menzilli füzelerdir ve Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırma yetkisinin verilmesidir. Ukraynalılar da bunu istiyorlar. Bazen açıktan da dile getiriyorlar. Çünkü uzun menzilli füzelerle Rusya'nın içlerini vurmak mümkün. Şu anda Rusya bunu yapıyor. Yani uzaktan Ukrayna şehirlerini vuruyor. Ukrayna yerleşim yerlerini vuruyor. Çoğunlukla da sivil hedefler açıkçası vuruluyor. Ama bunu Ukrayna yapamıyor. Ukrayna sadece ve sadece işte işgal edilmiş olan Ukrayna topraklarındaki Rus hedeflerini uzaktan kısmen vurabiliyor. Ama Ukrayna Rusya'nın işlerini vurmaya başlarsa oyunun rengi tamamen değişir. Çok büyük değişimler meydana gelir.
Peki bunu Amerika bilmiyor mu? Silahları gönderen ne bileyim İngiltere, Hollanda vesaire bilmiyor mu? Biliyorlar. Ama onlar bu izni vermek istemiyor. İngiltere'nin burada farklı bir konum olmakla birlikte özellikle Amerikalılar bu izni vermek istemiyorlar. Silah gönderirken diyorlar ki Ukraynalılara bunu kesinlikle Ukrayna toprakları içinde kullanacaksın. Yani işgal altındaki Ukrayna toprakları içerisinde kullanacaksın. Rusya sınırını aşmayacaksın. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar. Eğer Ukrayna Rusya sınırını aşarsa Moskova gibi, Rostov gibi çeşitli Rus şehirlerini vurmaya başlar ise Rusya'nın tavrı farklı olur. Savaşın doğası değişir. Yani Rusya kaybedeceği bir savaşta sessizce kaybetmeyi beklemez. Ne yapar? Savaşın içerisinde başkalarını da çeker. Bunun için taktik nükleer silah mı kullanır? Yoksa bildiğimiz nükleer silahları mı kullanır? Elinde ne varsa kullanır. Bunu herkes biliyor. Yani Rusya silah kullanmaktan çekinen bir millet, bir devlet olmamıştır. Bunu geçmişte gördük. Hem Gürcistan örneğinde gördük, hem Ukrayna örneğinde gördük. Başka örneklerde de gördük. Ukrayna Rusya'ya Rus topraklarında saldıramazsa alabileceği mesafenin çok sınırlı olduğunu söylemek gerekir. Ukrayna içerisinde, Ukrayna'nın işgal edilmiş toprakları içerisinde Ukrayna'nın daha başarılı olmasını sağlayacak bazı şeyler var tabii ki. Mesela HIMARS füzelerin daha fazla verilmesi gibi, Storm Shadows İngiliz uzun menzilli füzelerinden mesela çokça temin edebilseler, Ukrayna rahatlıkla Kırım'ın derinliklerini vurabilir veya Donetsk gibi bölgelerde hiç düşman noktalarına yaklaşmadan 200 kilometreden, 300 kilometreden vuruşlar sağlayabilir. En son işte Amerika'nın elindeki 300 kilometre menzilli, uzun menzilli gelişmiş füzelerin gönderilmesi konuşuluyordu. Dediğim gibi too little, too late. Yani hem bu mühimmat ve araçlar geç gönderiliyor hem de ihtiyaç olan miktardan az gönderiliyor. Amerikan uzun menzilli füzeleri gönderilir ise onun da bir katkısı olacaktır muhakkak. Çünkü 300 kilometre, hatta yeni versiyonlara baktım ben, 500 kilometre gibi bir menzile sahip. Yani 500 kilometrelik bir füzeye sahip olursanız bundan da sınırsız, yani istediğiniz kadar kullanabilirseniz işin açıkçası ordunuz ne kadar küçük olursa olsun çok rahatlıkla düşmanı yenebilirsiniz. En azından Ukrayna içerisinde Rusya'yı ciddi bir şekilde geriletme ihtimali ortaya çıkar. Ancak şu ana kadarki Batı tavrını ben değerlendirdiğim zaman Ukrayna Savaşı'nın yakın bir zamanda bitmesinin kolay olmadığını açıkçası görebiliyorum. Evet, bugün Ukrayna'yı konuştuk. Ukrayna Savaşı ne zaman biter? Bunu inceledik. Ukrayna Savaşı bir dünya savaşına döner mi? Dünya Savaşı'ndan önce bir bölge savaşına dönme ihtimali çok yüksek ve bölge savaşına dönme ihtimalini de kimse göze almak istemiyor. Dolayısıyla işin açıkçası cephede Ruslar ölüyor, cephede Ukraynalılar ölüyor. Bu durum tabii ki yani başkasını daha az ilgilendiriyor. Birinci derecede Ukraynalıların ve Rusların canı yanıyor ve savaş bu şekilde sürdüğü müddetçe bundan memnun olan devletler de elbette söz konusu. Bugünlük bu kadar. Ukrayna Savaşı dediğim gibi uzun sürecek. Bu konuda yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle.